Değerli izleyicilerim, Almanya Başbakanı Merkel bildiğiniz üzere artık görevi bırakıyor, koalisyonun kurulmasını bekliyor. Merkel'in Yunanistan'da Türkiye ile ilgili yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var. Merkel özellikle göçmen konusunda ve Ege ve Akdeniz'deki sorunlar konusunda Türkiye'nin daha yapıcı olmasını beklediğini söylüyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bu açıklama düpedüz bir ikiyüzlülüğün göstergesi. Merkel şunu söylüyor. Diyor ki ne kadar göçmen varsa, yani Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan, yani özellikle Arap Yarımadası ve Asya'da ne kadar fakir ülke varsa bu ülkelerden gelenleri Türkiye daha iyi bir şekilde korusun, kendi topraklarında korusun diyor aslında. Buradaki açıklamadan biz bunu anlıyoruz. Diğer bir taraftan Ege ve Akdeniz'le ilgili de durum şu arkadaşlar. Yani diyor ki Merkel, Ege'de, Akdeniz'de, yani Türkiye'nin kendi karasularında kendisine ait olan mavi vatanda hiçbir şekilde petrol, doğalgaz aramasın. Biz bunların hepsini Avrupa Birliği olarak yapalım ya da Yunanistan yapsın diyor. Bakın, bu açıklamanın başka bir izahatı yok. Merkel 16 yıl boyunca iktidar koltuğunda oturdu, başbakanlık yaptı. Türkiye ile olan ilişkilerinde sürekli olarak sorunları halının altına süpürdü. Sorunları çözmek yerine egoist bir yaklaşımla, Türkiye'yi her zaman zorda bırakacak yaklaşımla sorunların çözülmemesi için adeta mücadele etti. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, olayın daha iyi anlaşılması ve Avrupa'nın Türkiye'ye karşı olan bu ikiyüzlülüğünün bir kez daha ortaya çıkarmamız için birkaç örnek vereceğim. Almanya, Türkiye'de darbe girişiminde bulunan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanlardan FETÖ'cülerin büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Onlara barındırıyor, para veriyor, iş veriyor. Türkiye yasal yollarla diyor ki bak, bu kişiler hakkında hukuki süreç işliyor, bu kişileri bize iade et diyor. Ancak Almanya çeşitli gerekçeler öne sürerek bu kişileri vermiyor. Ama aynı Almanya şu an Türkiye'de tutuklu bulunan Osman Kavala adlı kişiyi bize ver diyor. Yani kendileri hiçbir şekilde bize suçluları iade etmeye yanaşmıyor ama kendileri suçluları ya da yargılanan insanları istemesini biliyor. Yine Avrupa'nın, Batı'nın ikiyüzlülüğünü göstermek için bir başka örnek vereyim. Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi. Değil mi? Yunanistan diyor ki sen diyor Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayamazsın diyor. Ve bir adım daha ileriye giderek Türkiye'nin sınırlarını diyor ki deniz sınırları Akdeniz'de Antalya limanıyla sınırlı. Neden? Kendilerine göre gerekçeleri şu. Meis Adası diye bir ada var arkadaşlar. Ben yıllar önce bu adaya gitmiştim. Antalya'nın Kaş ilçesinin hemen karşısında feribotla, tekneyle 20 dakikada girilen bir yer. Yani Kaş'ta oturanlar ya da Kaş'a gidenler bilir. Pencerenizi açtığınızda ya da Kaş limanına gittiğinizde karşınızda kocaman bir ada durur. Hatta ben ilk gittiğimde bu adanın bize ait olduğunu, Türkiye'ye ait olduğunu sanmıştım ama meğer biz bunu önce İtalyanlara vermişiz. İtalyanlar da daha sonra Yunanlılara vermişler. Yani burnumuzun dibinde. Böyle baktığınızda karşımızda kocaman bir kara parçası. Biz bunu vermişiz. Yunanistan diyor ki sen diyor bütün Akdeniz'de en fazla bu Meis Adası'na kadar açılabilirsin diyor. Devamına gidemezsin. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bile gidemezsin diyor. Benden izin alacaksın diyor. Ve bu mavi vatan dediğimiz Akdeniz sularında, denizinde doğalgaz ve petrol arayamazsın diyor. Şimdi bu kadar mantıktan uzak, bu kadar saçma sapan
fikirleri öne süren Yunanistan'a Merkel çıkıp iki söz söylemiyor. Kalkmış Türkiye'ye diyor ki kurallara uymalı, göçmenleri işte tutmalı. Ondan sonra Akdeniz'de petrol aramamalı, doğalgaz aramamalı. Niye? Biz aramalıyız diyor. Şimdi bakın. Avrupa'nın Türkiye'nin dostu ya da müttefikini olduğunu söylememiz imkansız. Kim size Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın Türkiye'nin müttefiki olduğunu söylüyorsa yalan söylüyor demektir. Söze gelince biz NATO'da müttefikiz. İşte Avrupa Birliği'ne aday ülkelerden bir tanesi Türkiye diyorlar. 60 yıldır Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorlar. Suriye'de savaş çıktı. Milyonlarca insan Türkiye'ye gitti. Türkiye bunlara aş verdi, iş verdi, yemek verdi. Ama gelinen noktada görüyoruz ki şimdi Türkiye'ye gereğini yapamıyorsun diye açıklama yapıyorlar. Merkel'in yapmış olduğu bu açıklama aslında Avrupa Birliği'nin genel politikası. Afganistan'da yüz binlerce kişi, şu an resmi rakamlara göre 330 bin. Ama ben bu rakamın en az 1,5 milyon olduğuna inanıyorum. Afganlı Türkiye'ye İran üzerinden yasa dışı bir şekilde giriş yaptılar. Suriye'de savaş çıktı, 3,5-4 milyon insan geldi. Iraklısı var, İranlısı var, kimi ararsan var arkadaş. Türkiye'nin de ekonomisi ortada. Bu insanlara iş, aş artık verecek noktada değil. 17 milyon kendi işsizi var. Döviz almış başını gidiyor. Euro 11 lirayı geçmiş, dolar 10 liraya koşuyor. İşsizlik had safhada. Hal böyleyken koronavirüstü vesaireydi. İnsanların bir kısmı iş yerlerinden çıkmak zorunda kaldılar. İnsanlar iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Yani ekonomi alt üst oldu. Eskiye göre insanların almış olduğu 2.825 lira olan asgari ücretle geçinmesi mümkün değil ki. Çarşıda, pazarda bir yıl önceye göre gıda ürünlerinin fiyatı, çok samimi ve içten söylüyorum bunu, en az %60 artmış vaziyette. Domatesin, patatesin fiyatı bir yıl önceye göre. Niye domates, patates diyorum? Basit, hiçbir lüksü olmayan, herkesin tükettiği ya da tüketmeye çalıştığı ürünler bunlar. Bunlar bile lüks oldu arkadaşlar. Şimdi ben anlatıyorum. Diyorum ki beni yıllar önceden takip edenler bilir. Bir örnek var. Bu örneğin tam da zamanı. Diyorum ki Türkiye'de menemen yapmak lüks oldu. Diyeceksiniz ki ya menemenin nesi lüks? Bak şu anda zincir marketler olarak bilinen A101, Şok, Migros vesaire, BİM gibi marketler. En ucuz domatesin kilosu arkadaşlar 10 lira. 10 lira. 4 kişilik bir aileyi düşünün. 1,5 kilo domates alırsa 15 lira. 4 tane yumurta kırarsa şu anda bu zincir marketlerde yumurtanın en ucuzunun fiyatı 1,25 5 lira yapar yumurta. Yetti sana 20 lira. İçine 2 liralık da yağ koyacaksın. Etti sana 22 lira. Biber koyacaksın. Hadi 3 lira da o biber olsun. 25 lira. Ocağı yakacaksın. Onu yapacaksın. Hadi 1 lira da öyle koy. 26 lira. Hadi 25 lira diyelim. Bir öğün. 4 kişi oturacak. 3 tane de ekmek yiyecek en az. Etti sana 28 lira. 28 lira. Bir öğünde. Bir evde 3 öğün yemek yenirse 28 çarpı 3 ne yapar? 84 lira yapar. 84 lira bir öğünün maliyeti. Bir günün maliyeti. 84 lira bir günün maliyeti. Hadi siz söyleyin şimdi, menemen lüks mü değil mi arkadaş? Ben lüks olduğunu söylüyorum. Bunu da şunun için örnek veriyorum arkadaşlar. Yani Türkiye'de öyle bir noktaya geldi ki
Avrupa Birliği denilen bu yapı hala Türkiye'nin gırtlağına yapışıyor. Ya işte anlatıyoruz bak, Türkiye'de menemen bile lüks olmuşken Türkiye'nin kalkıp Avrupa Birliği'nden söylemiş olduğu daha fazla göçmeni alma, barındırma, yedirme, içirme şansı yok kardeşim. Kendi vatandaşı için menemen lüks oldu. İşte bunun için anlatıyorum. Tam zamanı diyorum ya. İşte bunun için. Avrupa Birliği'nde insaf falan yok. Avrupa Birliği'nde tek bir şey var. Çıkarları var kardeşim. Başka da hiçbir şey yok. 60 yıldır zaten öyle olmasaydı Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alırlardı. Şimdi almıyorlar. Almayacaklar da. Almayacaklar. Bir tek yol var. Söylüyorum, Avrupa Birliği'ne girmenin bir tek yolu. Kapıları açacaksın. Ne kadar göçmen, mülteci varsa Avrupa'ya gidecek. O zaman Avrupa Birliği senin ayağına gelecek. Diyecek ki ne olur kapıları kapat. Bu göçmenleri burada tut. Sana vize serbestliği verelim. Adaylık verelim. Onu verelim, bunu verelim. Onun haricinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme şansı diye bir şansı yok arkadaşlar. Sıfır. Yok. Hiç kimse kendisini kandırmasın. Hiç kimse. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra eğer bu yayınımızı beğendiyseniz de mutlaka bir like atmanızı, beğeni atmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmanızı sizlerden bekliyorum.